hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Dilara Dinç. Gedik Üniversitesi Silahcılık ve Kabin Hizmetleri bölümü mezunuyum. Özel bir havayolu şirketinde 1,5 senedir çalışıyorum. Daha öncesinde yer hizmetlerinde 1 senelik bir tecrübem var. Hazırsanız sorularımıza başlayacağız. Tabii, buyurun. Bölümü okurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Öncelikle bu mesleği kesinlikle sevmeniz gerektiğini düşünüyorum. Son derece anlayışlı, özverili, her 300 saatine ayak uydurabilmeniz gerekiyor. Bölümü okurken İngilizceye dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi bu alanda geliştirmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. İnsanlarla ikili ilişkileriniz çok önemli çünkü sürekli yolcularla iletişim halindesiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Havacılık kültürü alanında da kendinizi geliştirmeniz tavsiyelerim arasında. Peki eğitimlerinizi nerede ve nasıl alıyorsunuz? Okulda sınıf içi eğitimlerimiz haricinde mock-up eğitimleri alıyoruz. Mock-up eğitimlerinde ikram ve servis hizmetleri, demo diye tabir ettiğimiz emniyet briefingi konularında eğitimlerimizi uygulamalı olarak alıyoruz. Aynı zamanda ilk yardım konusunda eğitimlerimiz yine uygulamalı olarak devam ediyor. Sürekli uçmak sizin hayatınızı ve sağlığınızı nasıl etkiliyor? Aslında düzensizlik içinde bir düzenimiz olduğunu söyleyebilirim. Sürekli değişiklik gösteren uçuş saatlerimiz, uzun uçuşlarımız, sürekli maruz kaldığımız bir basınç var. Sağlığımıza, beslenmemize, yeterli su içmeye, sporumuza dikkat edersek bu bizi kötü yönde etkilemeyecek bence. Daha dinamik bir hayatımız olacağını düşünüyorum. Bu bölüm için boy ve kilo şartları nedir? Her havayoluna göre değişen bir kriter bu aslında. Bayanlarda minimum 1.60, maksimum 1.75. Erkek adaylarda da minimum 1.70, maksimum 1.90 boy kriteri var. Kilo durumunda da adayın boyuna göre bir orantı belirleniyor. Kaç dil bilmemiz yeterli olacaktır? Havacılık dilinin İngilizce olması sebebiyle İngilizce dilini iyi bir şekilde bilmek aslında şart. Bunun yanı sıra ekstra bir dil bilmeniz sizin için tercih sebebi olacaktır. Size tavsiyem Rusça, Almanca, Fransızca gibi tercih edilen dilleri bilmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Üniversite mezunlarının kabin memuru olarak iş bulma olasılığı nedir? Ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çalışabileceğiniz birçok özel havayolu şirketi, yabancı hava yolları var. Bunun yanı sıra tecrübenize göre özel jetlerde de çalışabilirsiniz. Kendimden örnek verecek olursam ben mezun olduktan 6 ay sonra kabin memuru olarak işe başladım. Mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Havacılık gelişen bir meslek. Gerek kabin memurlarına gerekse uçuş ekiplerine her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bu sebeple günümüz ve geleceğin meslekleri arasında bence. Değerli cevaplarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bölümü seçecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim.